Whiteout Survival'da çoğu oyuncunun fark etmediği bir strateji var. Eğer doğru eyalete transfer olursanız para harcamadan VIP seviyenizi hızlandırabilir, ücretsiz şehir görünümleri alabilir, etkinliklerde yüksek sıralamalarda tamamlayabilirsiniz. Ama aynı hamle yanlış yerde yapılırsa gücünüz artmaz, aksine oyundan soğuyabilirsiniz. Bugün ballarım, ölü eyalete gitmek gerçekten mantıklı mı? Bunu net bir şekilde konuşacağız. Konuya geçmeden önce size kocaman yürekten bir teşekkür etmek istiyorum. Bu kanalı sıfırdan bugüne hep birlikte omuz omuza getirdik. Desteğiniz, o güzel yorumlarınız benim için her şey demek. Bu güzel bağı bir adım daha öteye taşımak isteyenler için kanalımıza artık katıl abonelikleri butonumuz aktif. Abone olmanın dışında bana ve kanalımıza ekstra destek olmak isterseniz videonun altındaki o şık butona göz atabilir ve hype yaparak destek olabilirsiniz. Bu tamamen ücretsizdir. İyi ki varsınız. Bu aşamayı birlikte geçirdiğimiz için o kadar mutluyum ki sizlere teşekkür etmek istedim içten bir şekilde. Çünkü bunu birlikte başardık. Şimdi hazırsanız videomuza geri dönelim. Öncelikle şu konuyu netleştirelim. Inactive server yani ölü eyalet nedir? Oyuncuların çoğunun oyunun bıraktığı, yeni oyuncuların gelmediği, aktifliğin düştüğü eyaletlere ölü eyaletler diyoruz. Bu eyaletlerde aktif oyuncu sayısı normalden daha azdır. Büyük harcama yapan oyuncu sayısı düşüktür. Etkinlik rekabeti zayıftır. Sunucu yavaş yavaş ölü hale gelir. Ama işin kritik noktası burada. Bu durum bazen dezavantaj değil, sizler için bir fırsat olabilir. Şimdi gelelim asıl soruya. Ölü eyaleti nasıl bulabiliriz? Çoğu oyuncu burada hata yapıyor. Rastgele eyalet seçip transfer döneminde geçiyorlar. Bu yanlış. Doğru yöntem şu. Önce eyalet listesini inceleyin. Tek tek eyaletlere girin. Sonra şu verileri kontrol edin. İttifak gücü, oyuncuların gücü, fırın seviyeleri, öldürme sayıları, kahramanların gücü, kahramanların toplam gücü. Eğer ilk 3-4 ittifakın gücü düşükse bu pozitif bir işaret olabilir. Ama dikkat! Bunlar tek başına yeterli değil. Çünkü bazen güçlü oyuncular ittifakta görünmez. Bu yüzden ikinci adıma geçiyoruz. Güneş Ateşi Kalesi kayıtlarını kontrol edin. Bu çok kritik bir detay. Şu menüye giriyorsunuz. İşte Güneş Ateşi Kaleleri, savaş kayıtları. Buradan şuna bir bakın. Eğer bir eyalet üst üste CVC kaybediyorsa büyük ihtimalle aktif değildir. Çünkü güçlü oyuncuları yoktur. Organizasyonları yoktur. Rekabet düşüktür ve bu sizin için fırsat anlamına gelir. Şimdi gelin hep beraber dürüst olalım. Ölü eyaletin en büyük sorunları nedir? Bu sadece kusursuz değil. Seçim yapmadan önce bilmeniz gereken bazı ciddi dezavantajları var. 1. SVS performansınız düşer. Yani ölü eyalette takım koordinasyonu zayıftır. Oyuncu sayısı azdır. Güç dengesi düşük olur. Bu yüzden SVS kazanmak gerçekten zorlaşır. Ve büyük etkinliklerde zorluk yaşarsınız. Özellikle eğer Tiran Ejderhası'na katılabilecek bir eyaletteyseniz burada sorun yaşarsınız. Dökümhane savaşları, kanyon savaşları, bu etkinliklere yeterli oyuncu sayısı bulamayabilirsiniz ya da buluyorsanız bile kaybedebilirsiniz. Ödül potansiyeliniz biraz düşebilir. Ve ölü eyalette iyileştirme sorunu yaşayabilirsiniz. Yani ultra aylık ödeme kartı kullanan oyuncu sayısı azdır. Bu yüzden iyileştirme SVS gibi ya da farklı etkinliklerde sizin için gerçekten sorun olabilir. Bu da savaş sırasında biraz tadınızı kaçırabilir. Peki neden insanlar ölü eyaletlere gider? Şimdi işin en kritik kısmına geliyoruz. Çünkü burada gerçekten güçlü avantajlar var. Avantaj 1'den bahsedelim. Ücretsiz şehir görünümü alma şansı. Normalde şehir görünümü almak yaklaşık 300-400 dolar maliyet demek. Ama ölü eyalette rekabet az olduğu için etkinliklerde ilk 10'a girmek çok daha kolay. Ve bu şu anlama geliyor. Bu görünümleri ücretsiz bir şekilde sadece birikim yaparak elde edebilirsiniz. Buradaki kritik nokta şu. Birçok oyuncu şöyle düşünüyor. Kostüm sadece %2 stat veriyor. Bu yanlış bir bakış. Çünkü tüm kostüm bonusları birleşir. Örnek veriyorum 50 kostüm size %100 stat bonusu verir. Stat ne demek? İstatistik demek. Yani küçük bonusları biriktirip büyük güç farkları oluşturabilirsiniz. Ne kadar fazla şehir görünümünüz olursa onların birbirlerine üst üste gelip daha fazla istatistik verdiğini düşünebilirsiniz. Avantaj 2. Etkinliklerde kolay sıralama yap. Aktif bir eyalette yüksek sıraları almak çok zordur.
Ama öyle bir eyalette ilk 5, ilk 3 hatta belki birinci bile olmak mümkün. Özellikle bu silah, subay etkinlikleri, bu etkinliklerde 50K elmas dediğimiz ciddi ödüller kazanabilirsin. Bunları biriktirip en azından bir sonraki transfere kadar bir iki ay birikim yapabilirim dersen öyle hayaletler senin için mükemmel bir seçimdir. Gelelim avantaj 3'e. Bu sezinin en güçlü yanlarından biri bu. Öyle eyalette etkinliklerde sürekli üst sıralara giriyorsun. Bu da daha fazla elmas kazanman demek. Az önce ne dedim? Silahlanma subay etkinliğinden bol bol ödül alıyoruz dedim. Sonra bu elmasları VIP puanına çevirirsiniz. Yani VIP seviyenizi daha hızlı yükseltebilirsiniz. Yine örnek veriyorum. VIP 5 ya da VIP 6 seviyesindesiniz. Siz öyle eyalet sayesinde VIP 9, VIP 10 hatta VIP 12 hedefine çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Çünkü çok fazla elmas kazanacaksınız burada kaldığınız süre boyunca. Ama burada çok kritik bir nokta var. Bu yöntem özellikle free to play dediğimiz bu ne demektir? Ücretsiz oynayan yani çok fazla para yatırmayan, ödeme yapmayan oyuncular için altın değerindedir. Yükleme yapmayan oyuncular bu stratejisiyle ileriye giderek daha fazla güçlenmeyi hedefler ve bu eyaletlerde gelişmeyi planlar. Avantaj 4. Aktif bir eyalette 5-6 ittifak sürekli kale için savaşır. Öyle eyalette genelde 1 veya 2 ittifak olur. Bu da şu anlama gelir. Kale almak çok daha kolay ve kaleyi aldıktan sonra her hafta otomatik kayıt olur. Yani sürekli tesis ödüllerini, o fortress ödüllerini alabilirsiniz kaleden kastım. 3-4 hafta içinde ciddi ödüller birikecektir bu sizin için. Tesislerden daha fazla bir sürü ödül aldığınızı düşünün. Şimdi biraz ters taraftan bakalım. Aktif eyalet güçlüdür ama büyüme açısından bazen yavaştır. Çünkü rekabet çok yüksektir. Herkes birbirleriyle yarışır ve güçlenmeye çalışır. Bazı eyaletlerde şu bile olur. Para harcamıyorsanız ilk 25 etkinliklere girmeniz mümkün değildir. Yani sıralama kasamazsınız, kostüm alamazsınız, büyük ödül kazanamazsınız. Bu yüzden kişisel gelişimleriniz yavaşlar ve hesabınız yavaş yavaş geride kalmaya başlar. Sizin için en doğru strateji. Şimdi ballarım, en mantıklı planı söylüyorum. Bu yöntem gerçekten çalışıyor. Adım 1. Ölü bir eyalete geçin. 3-4 ay boyunca elmaslarınızı farmlayın, VIP'nizi yükseltin, şehir görünümleri alın, sıralamalardan ödülleri toplayın. Adım 3. Gücünü arttırdıktan sonra tekrar o büyük eyaletlerden birine dönün. Bu sadece riskli değil ama sabır ister. Ve doğru uygulanırsa farkı gerçekten hissedersiniz. Kısa özete gelirsek, Wenger Nemo ile özetleyelim. Ölü eyaletin avantajları ücretsiz kostümler, şehir görünümleri almak, kolay sıralama kazanmak, hızlı VIP seviyesi yükselmek, tesislerde kontrolü alıp bol bol ödül almak, dezavantajları SVS'de zayıf kalmanız, etkinlik performansınızın bu yüzden düşük olması, iyileştirme desteği problemleri, iyileştirme süreleri sizin canınızı sıkabilir ama doğru kullanılırsa bu bir zayıflık değil, stratejidir. Eğer uzun vadede güçlenmek istiyorsanız bazen rekabetten kaçmak değil, doğru yerde rekabet etmek gerekir. Bu strateji tam olarak bunu yapıyor ballarım. Doğru zaman, doğru eyalet, doğru plan. Bugünlük transfer gelmeden önce anlatacaklarım bu kadar. En azından birçok oyuncunun aklındaki soruları yanıtladığımıza inanıyorum. Ve başka sorularınız varsa yorumlara yazın. Sizlerle birlikte cevaplayalım. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak bana hala destek olabilirsin. Hype butonunu kullanmak istersen yine kullanabilirsin. Desteklerin için teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki soruları yanıtlamışımdır.